Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Bununla ilgili açılımlar yapacağız. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tabii ki. Biliyorsunuz senelerce kolektif açılımlar ve çok detaylı, kimsenin yapmadığı kadar Türkiye'deki tarot bazında en azından çeşitli konularda kendinizle ilgili de çok detaylı, bireysel açılım kadar detaylı, emek verdiğim, uzun uzun çok fazla, çeşitli çeşitli konularda, yeri geldiğinde eğitici, yeri geldiğinde daha çok açılım vari açılımlar yaptım. O yüzden şimdiye kadar gerçekten katkı sağladığını düşünen kişiler de kanala destek olarak isterseniz teşekkür butonu üzerinden, isterseniz de her videonun açıklama kısmındaki katıl butonu üzerinden kendi bütçenize göre destek olabilirsiniz. Yani senelerce zaten artık hani ortada zaten videolar, içeriğindeki kalite, özgünlük, kimse gibi olmama, yapılan açıklamaların insanlara ne kadar iyi geldiği buradaki. Bu doğrultuda da katkı sağladığını düşünenler bu şekilde katkı sağlarlarsa kanala bu kolektif videolar doğrultusunda aslında yine buradaki dengeyi de olabildiğince sağlamış olurlar. Kendi bütçenize göre katkıda bulunabilirsiniz. Zaten yine üyeliklerde katıl butonu üzerinden yine her bütçeye göre söz konusu. Yine teşekkür butonu üzerinden de kendi bütçenize göre katkıda bulunabiliyorsunuz. Bu şekilde de bu kanala senelerce kolektife hizmet etmiş bu kanala bu şekilde siz de kendinizce katkıda bulunmuş olabilirsiniz. Olabildiğince dengeyi sağlayabilmek adına da. Evet, şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlayacağım. Aynı şekilde tarot öğrenmek isteyenler de atölye kayıtları devam ediyor. Bu atölye gerçekten çok yine aynı şekilde özgün, çok güzel, özel bilgilerin paylaşıldığı, kaynaklarda bulamayacağınız bilgilerle de tarotun işlendiği. Dediğim gibi senelerce zaten gözünüzün önünde artık videolar, içerikleri aktarılanlar. Burada bu bilgileri kendisi de öğrenmek isteyen, özellikle böyle işin sadece teorik bilgi kısmında kalmayıp gerçekten emek vererek kolektif açılım olsun, bireysel açılım olsun, sadece ilişki açılımı değil. Çoğu konuda açılım yapmış ve bunu da zaten görmüş hani görmüşsünüz yani gözünüzün önünde. Hani bu deneyimlere sahip kişiden tarot öğrenmek istiyorsanız atölyeye kayıt yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda ne zaman uygunsanız kurallara uyduğunuz sürece istediğiniz kendi uygunluğunuza göre izleyebilirsiniz. Ama kurallara uyulmadığında atölyeden atılıyor kişiler, kovuluyor. Geçmiş zamanda da atölyede bu kadar inisiyatif gösterilmesine rağmen kötü niyetle yaklaşıp hırsızlık yapanlar da zaten atölyeden atıldılar. O yüzden gerçekten kaliteli, böyle sorumluluk bilinciyle yaklaşan, hele ki enerjisel konularda zaten böyle şeylerin hiç yapılmaması gerek. Hani hayatın içinde de yapılmaması gerek. Dediğim gibi ben bu tarz şeylerin hani insana bak bunu yapma, hani yetişkin ya herkes sonuçta. Bak hırsızlık yapma, hani böyle yapma, şöyle yapma. Hani bunların söylenmesinin bile gerekli olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama gerekliymiş. Bazı kişiler maalesef bunu yansıttılar. O yüzden de tekrar söylüyorum. Evet, ben olabildiğince insanların katkı sağlayabildiği şekilde ilerledim ve ilerliyorum. Ama burada hak ihlali yapan, alan ihlali yapan, fesatlık, kıskançlık, işte değer bilmemem, saygısızlık, teşekkür bile etmeden yoksun gibi davranışlar sergileyen kimseyi de alanımda bulundurmam. Buradan da tekrar buradan sesli olarak söyleyeyim. Şimdiye kadar zaten izleyen kişiler biliyorsunuz atölyenin zaten ne zaman duyurulduğunu, ne zaman başladığını. O zamandan beri hala insanlar hani izleyen var, ders çalışır gibi çalışan var.
Gerçekten böyle hani bu alanın kendisine kattıklarını görüp ya ben de öğrenmek istiyorum. Belki psikoloji öğrencisisinizdir, psikoloji öğreniyorsunuzdur. Özellikle zaten psikoloji bilen, psikolojiye ilgi duyan kişilerin bence tarot ve astroloji de öğrenmeleri kendilerine ve ileride bunu meslek olarak yapacaklarsa seanslarına katmaları onlara çok katkı sağlayacaktır. Yurt dışında zaten tarotu ve astrolojiyi psikoterapi seanslarında da kullandıklarını söyleyenler söz konusu. Zaten senelerce dediğim gibi yapılan açılımlarda siz de gözlemliyorsunuz ne kadar iyi geldiğini, ne kadar aslında böyle gözünüzü açtığını bazı konularda. Burada enerjinize sahip çıkmanız çok çok önemli. Bunu en başından beri zaten bu duruşa sahip olarak ilerlemeye çalıştım. Buradaki özgün taraflarımdan aynı zamanda bu benim. Diğer kişilere nazaran. Hani rehberim deyip oyun buyum deyip çünkü bence bir insanın rehberim diyebilmesi için hani çoğu şeyi aşmış olması gerekir. Ben kendimi o konumda görmediğim için ki rehberim diyenlere de taş çıkarırım o ayrı gördüğüm hani herkes böyle 2 tane eğitim alan kendine rehber diyor çünkü. Ama bana göre özellikle manevi konulardaki rehberlik gerçekten hani çoğu konuyu aşmışsındır. Hani ondan sonra olur hani bana göre. O yüzden ben kendime rehberim demiyorum. Ama buna rağmen zaten senelerce, yüzlerce belki binlerce kişi hem kolektif videolarda hem bireysel açılımlarda çok fazla Allah'a şükürler olsun Allah'ın nasip etmesiyle katkı sağladılar. Ben gerçekten hem izlediğiniz videoları daha iyi algılayabilmeniz, kimin nasıl yorum yaptığını daha iyi algılayabilmeniz, hem de kendi yolunuzu aydınlatabilmeniz için tarot öğrenmenizi isterim. Ve atölye dediğim gibi yaklaşık 40 saatten ve 31 oturumdan oluşuyor. O yüzden yani bir eğitime katılacaksanız o kişinin tecrübesi, deneyimi, falvari bir yerden mi bakıyor, tarota fal mı diyor ya da hani sadece eğitim kısmında mı kalmış gerçekten gerçek kişilerle deneyimleri söz konusu mu, kolektif ya da bireysel açılım doğrultusunda bir eğitime katılmayı tercih ediyorsanız da o eğitimi açan kişinin tecrübesine, bilgisine bunu da tecrübesini, bilgisini de araştırın naçizane. Çünkü daha sonra pişman olan işte hani ya da hani bu muydu diyen kişiler olabiliyor. Ben de geçmişte katıldığım eğitimlerde belirli süreçler yaşadığım için memnun kalmadığım. O yüzden bu atölyede dediğim gibi hem açılım tecrübelerimle hem gözlemlerimle hem de şimdiye kadar edindiğim bilgilerle dengeli şekilde gerçekten katkı sağlayabilecek şekilde akışla da böyle kasmadan bunaltmadan çok ezoterik böyle insanları sıkacak terimler üzerinden de gitmeden gayet böyle günlük hayat diline indirgeyerek olabildiğince anlatmaya çalıştım. O yüzden yani kendinize aslında kapsamlı bir eğitim seti aldığınızda düşünebilirsiniz bu atölyeyle. Dediğim gibi kurallara uyulduğu sürece tabii ki. Aynı zamanda internet sitesi üzerinden de isteyenler hem özel açılım için hem de yine atölye kayıtları için kartla ya da taksitle ödemeyi tercih ediyorsanız internet üzerinden de kayıtlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Kayıt yaptıranlara aynı zamanda katılım sertifikası da verilmekte. Bu atölyede dediğim gibi sadece aslında tarotu değil, tarotun yanında numeroloji, astroloji ve mitolojiyi de öğreniyorsunuz. Tabii ki astroloji ve numeroloji çok çok kapsamlı alanlar. Bu atölyede tarotla bağlantıları doğrultusunda öğreniyorsunuz. O yüzden hiç astroloji bilmeseniz de, hiç numeroloji bilmeseniz de aslında kendinize bu alanlarda bir sağlam güzel bir temel de inşa etmiş oluyorsunuz. Ve çoğu kişi aslında tarotun astroloji bağlantısını bilmiyor. Ve bu atölyeye katıldığınızda aslında özellikle astrolojiye de ilgiliyseniz ya da hali hazırda zaten biliyorsanız ya da öğrenmeyi düşünüyorsanız ne kadar kapsamlı, ne kadar biri olduklarını aslında yine öğrendikçe gözlemleyip kendi hayatınızda bu doğrultuda katkısını yine deneyimleyebilir, değerlendirebilirsiniz. Çok değerli bir atölye.
Zaten çok böyle gerçekten hani ne anlatabilirim, böyle her oturuma ders çalışır gibi çalışarak hazırlandım. Çünkü senelerin tecrübesi, senelerin bilgisi, hani olabildiğince atlamadan düşünerek, böyle hani olabildiğince böyle bütün bildiklerimi aktarmaya çalışarak ilerledim. O yüzden çok dolu dolu bir atölye oldu ve değerli kişilerle gerçekten saygı duyan bu alana, alma verme dengesine dikkat eden, hakkaniyete dikkat eden kişilerle de buluşsun diyorum. Kayıt yaptırmak isteyenler kayıt yaptırabilirler. Zaten kaç kez söyledim, yine söyleyeyim. Bu benim kendim inisiyatif alarak oluşturduğum bir şey yine. Kayıt yaptıranlara da ekstra tek soru açılımı hediyesi söz konusu ek olarak. Evet, şimdi açılım içinde niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Evet, şöyle yakından da göstereyim size kartları bu arada. Böyle bu güzel imparatoriçe kartlarını seçtim. Güzel destelerimden. Maşallah maşallah, iyilikleri güzellikleri nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun diyelim. Maşallah maşallah. Ve bu pembiş, güzel pembe. Pembe destemi kullanacağım. Bu destemi de çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Evet, niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın ve tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde davranmalarını sağlasın, bu şekilde yaşamalarını sağlasın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu,
Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dahi ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Bu arada zaten kanala hali hazırda destek olan teşekkür butonu üzerinden, katıl butonu üzerinden de destek olan belirli aralıklarla ya da zaten aylardır, senelerdir katıl butonu üzerinden üye olarak destek olan kişilere de buradan tekrar toplu şekilde teşekkür ederim. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Evet, birinci desteği seçenler. Farklı kişiler için farklı farklı destelerde dinleyebilirsiniz bu arada. Kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Hep diyoruz ama artık demeye gerek yok gerçi de yine de bazen yeni gelenler vesaire negatif kötü şeyleri iptal edelim. Evet, birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Onun için siz nasıl birisiniz? Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Şöyle yapalım. Evet. Şöyle şu desteği de görün diye açıyı ona göre ayarlayalım. Ayarladım. Ayarladım daha doğrusu. Şimdi şuradan da devam edelim. Evet, aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor, siz onun için? Siz onun için nasıl birisiniz? Aklınızdaki kişi için siz nasıl birisiniz? Kolay birisi değilsiniz. Burada bunu görüyorum öncelikle. Sanki onun peşini bırakmayan ama bir taraftan da güvenmeyen de. Yani hem aslında hala onu belki sevmeye devam ediyorsunuz
Ama burada gördüğüm ona güvenmiyorsunuz da. Çalışkan, sorumluluk sahibi, kendi iş hayatında, işte günlük hayatın rutinlerinde sorumluluklarının farkında olan, ayakları yere sağlam basan, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen birisi olarak görüyor olabilir. Hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan birisi olarak görüyor olabilir. Ama güven problemi neden olduğunu düşünüyor olabilir. Bazen kendisi sanki böyle hani kendi güvenilirliğini kanıtlamaya çalışsa da, bakın Chaser ve Tılsım Şövalyesi hizasında çıktı. Ya sanki güvenilir dese de sizin istediğiniz, sizin talep ettiğiniz şeyler ya da sizin beklentileriniz doğrultusunda belki geç kalınmış gibi olabilir bunlar. Ya da böyle sizi beklettikten sonra olabilir ama bir şekilde bu kişi diyor ki yaptım mı yaptım, ya da elimden geleni yapmaya çalışıyor muyum, yapıyorum. Aslında sağlam olsun diye, düzgün olsun diye, hani böyle inceleyip sık dokuduğum için bazen yavaş gidiyor gibi gözüküyor olabilir. Ama sen bu noktada hani hemen o istediğin olmadığı için böyle birden sanki ortalığı ayağa kaldırabilecek, birden böyle bir çaçaronluk diyesim geldi. Böyle bir ortalık karıştırma. Hani böyle bir böyle birden böyle bir düşmanlaşabilen birisi olarak görüyor olabilir. Ya sanki bu kişi diyor ki ya ben senin için çabalıyorum, senin için uğraşıyorum. Hani sen de normalde böyle birisi gibi gözükmüyorsun aslında ama güven problemi araya girdiği zaman sana bir şeyler oluyor. Yani sen çok değişiyorsun diyor sanki size. Sizi böyle çok stalklayan, onu çok araştıran, onu çok stalklayan, ya böyle bazen hatta onu takip ettiriyor musunuz? Bundan bile, fiziksel takip ettirmekten bahsediyorum. Ondan bile şüpheleniyor olabilir. Hani o kadar da böyle gözünüz onun üzerinde sanki, ama diyor ki ben hani yanlış bir şey yapmıyorum. Düzgün ilerliyorum. Bazılarınız için şunu görüyorum. Bu duygusal bir ilişki değilse, hani öyle bir geçmişiniz vesaire olmadıysa, iş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden tanıdığınız birisi ise ve hani sadece iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı bir tanışıklıkta kaldıysa bu süreç, o zaman da şunu söyleyeyim, bu kişi de ben şunu görüyorum, hani benim niyetim sadece iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı, hani işte belki sizin bir işinizi yapmak ya da hani ya da ortaklaşa çalışmak, atıyorum. Yani sadece bu olabilir niyeti. Ama burada diyor ki sen kendi kendine ego içerisine giriyorsun. Böyle bir ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Anlaşabilecekken o anlaşmazlıkları ortadan kaldırıyorsun. Hani böyle birden çok böyle hani yükseliyorsun diyor sanki, hani sinir anlamında size burada gördüğüm. Neyi yanlış yaptığını ya da neyin sizi bu kadar sinirlendirdiğini de anlamıyor olabilir. Ona göre siz sinirli birisiniz. Özellikle sinirlendiğinizde sosyal medyada falan da böyle ortalığı ayağa kaldıran, biraz böyle paylaşımlar yapan birisi olarak görüyor olabilir. Çok güzel, çok çekici birisiniz aynı zamanda gördüğüm. Ama bakın burada da hani şey görüyorum. İstediğiniz olmadığında ya da bir şey sizin istediğiniz şekilde olmadığında böyle bir kaos ortamına dönüştürüyorsunuz sanki olayı gördüğüm. Aslında duruşunuz, belki kendinize kattığınız eğitimler, hani böyle çok hanım hanımcık olabilir, çok böyle hani dediğim gibi nerede nasıl davranması gerektiğini bilen bir şekilde olabilir ama iletişim konusunda burada gördüğüm bir şey, bir beklenti, bir şeyler hani sizin istediğiniz ve beklediğiniz şekilde olmadığında, ona göre siz böyle hani hemen o hanım hanımcık şey gidiyor sanki. Böyle daha çaçaron, daha böyle ortalığı ayağa kaldıran, daha kavgacı, böyle hani her şeyi de belki başkalarına da böyle hani yayan sanki birisi geliyor devreye gibi görüyor olabilir sizi gördüğüm olasılıklar doğrultusunda. O yüzden sanki burada ben şunu görüyorum. Aranızda bir mesafe de gözüküyor zaten. Hani bu mesafeyi ne yaparak ya da nasıl güveninizi kazanarak ne yapar da hani aşabilir? Bunu da çok bilemiyor bu kişi şu anda. Çünkü sanki siz bir uzaklaşma yaşamışsınız ama ya laf sokmuşsunuz ya ortalığı ayağa kaldırmışsınız, bir şey yapmışsınız sanki böyle. O yüzden de nasıl gelir, nasıl adım atabilir bilmiyor gibi de gözüküyor. Çok tutkulu da gördüğünü görüyorum. Lafını esirgemeyen, cesaretle, kavgadan, gürültüden geri durmayan. Yani burada aslında hiç öyle bir imajınız yok. Bakın Tılsım Kraliçesi. Çok böyle hani şey görüyorum, hani dışarıdan hanım hanımcık gözüken ama
güven problemi yaşadığı noktada burada gördüğüm. Ve bunu da aslında diyor ki ben yanlış bir şey yapmadım diyor bu kişi. Yani bunu biraz sizin ya dış etkenlerden etkilendiğiniz ya da kafada kurduğunuz için ya da kendiniz böyle stalkluyorsunuz ve yanlış çıkarımlarda bulunuyorsunuz bazı şeylerle ilgili gibi düşünüyor olabilir. Bu noktada gördüğüm böyle ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz sanki. Çok güzelsiniz, çok çekicisiniz ama deli taraflarınız da var diyebilirim. Yani kavgacı, deli, kıskanç burada gördüğüm. Böyle kendi kendine trip atan. Bir gün mesela aa canım nasılsın günaydın deyip sonra belki stalk'a oturuyorsunuz. Bir şeyler görüyorsunuz. Böyle kendi kendinize kuruluyorsunuz. Ertesi gün iyi falan demek gibi yani o kişi diyor ki ya dün hani samimiydim bugün sana ne oldu hani diyor sanki. Böyle değişken ve hani kendi kendine ya da neyi kıskandın yine ya da kendi kendine neye sinir oldun yine gibi durumları olabilir. Hani sizi gördüğü noktada bu kişinin. Burada başka ne görüyorum? Aslında güzel bir hani bu kişi ama hani duygusal ilişki yaşadığınız birisiyse, bir geçmişiniz varsa ya da bir çekim varsa sizi de güzel bir bağlantı kurulabilecek hani partnerlik noktasında, ilişki noktasında birisi olarak görüyor aslında burada gördüğüm. Ama eğer hiç böyle bir geçmişiniz yoksa bu kişiyle gördüğüm yine böyle birisi olarak görüyor olabilir. Ama çok şansının olduğunu düşünmüyor olabilir. Özellikle eriller dişillere karşı. Hatta hayatınızda başka seçenek ya da seçeneklerin olduğunu düşünüyor olabilir. Ya böyle sanki bir sürü seçeneğiniz var ve her gün birisini reddediyor musunuz gibi falan hani böyle gibi de düşünüyor olabilir açıkçası gördüğüm. Burada başka ne görüyorum? Ha evet bir de bunu gördüm şimdi buradaki kartlarla. Şimdi siz ortalığı ayağa kaldırdınız. Bir şey oldu, bir güven problemi yaşadınız, bir kavga ettiniz. Ağzınıza geleni söylediniz, ortalığı ayağa kaldırdınız. Ondan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Güllerin güler gel barışalım o videoyu biliyorsunuz. O videoyu biliyorsunuzdur. Siz sanki ondan sonra bu moda geçiyorsunuz. Yani ortalığı ayağa kaldırıp ondan sonra hadi gel canım barışalım. Hani moduna giriyorsunuz sanki bakın burada da gördüğüm. O yüzden dediğim gibi sizi deli buluyor olabilir. Hani normal değil gibi buluyor olabilir. Yani onun dengesini çok şaşırtan, onu çok sinir eden şekilde buluyor olabilir. Ama burada şuna dikkat edin. Hani hani gülüyoruz falan ama özellikle duygusal ilişki varsa da hani gülünebilir ama ortada duygusal bir ilişki yoksa ve sadece iş ilişkisi olan birisine kendi kendinize kurup bu şekilde davranıyorsanız o zaman sizi gerçekten deli gibi görüyor olabilir yani hani kafadan kontak falan gibi şeyler söylüyor olabilir mesela. Bakın yine tuhaf tuhaf kelimeler kullanmaya başladım. Belki o kullanıyor olabilir. Çünkü açılımlarda bazen günlük hayatın içerisinde kullanmadığım kelimeleri, jargonları ya da dinlemediğim şarkıları vesaire örnek veresim geliyor. Muhakkak o akıştan o kişilerin enerjisine yansıması vardır sebebi. Burada başka ne görüyorum? Yani hem sanki ağzına nokta nokta yapan hem de seven taraflarınız var gibi burada gördüğüm. İnatçısınız. Bence bu kişi sizin ne istediğinizi bilmiyor. Anlamamış sizi. Yani aslında huyunuza suyunuza gitmek istiyor. Bir böyle hani barış ortamı ya da bir anlaşma, uyum yakalamak istiyor. Güvenilir olduğunu aslında kanıtlamak istiyor. Ama e, bazı böyle kaotik taraflarınızdan dolayı ona yansıttınız ya da birden mesela soğuyorsunuzdur, birden bir şeye tepki veriyorsunuzdur belki. Bu ona göre bu arada. Belki siz de diyeceksiniz ki bu sebepten, şu sebepten. Hani herkese göre değişebilir. Bu ona göre böyle. Kendi durumunuza göre düşünün. Olasılıklar doğrultusunda ve kolektif açılım zaten. Bu kişi diyor ki hani dengesiz. Hani böyle neye tepki vereceği birden neye bağıracağı, neye sinirlenip birden belki kızıyorsunuz işte bir daha görüşme benimle falan diyorsunuz. Ertesi gün ondan sonra diyorsunuz ki ya bir iş vardı onu halledebildin mi? Hani böyle taraflarınız var sanki ve o yüzden aslında sinir de oluyor olabilir. Ya da böyle kıskançlığınızdan, güven problemlerinizden kaynaklı görüyor olabilir. Biraz şey görüyorum ya geçimsiz buluyor olabilir sizi ama çekici de geliyor bu tarafınız.
Çünkü siz içi nasılsa dışı öyle birisiniz. Bakın, Tılsım Kraliçesi Yıldız ve Soulmates kartıyla geldi. Yani onun ruhunun çekici bulduğu, yani o belki ruhunun çekici bulduğu demiyordur ama kartların anlamları doğrultusunda da yani içinin çekildiği, yani belki böyle hani herkes birbirine böyle hani la 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 davranırken herkes birbirini sevebilir ama o aslında içiniz nasılsa dışınız öyle. O yüzden diyor ki hani bu kişi kendini beğendirmek için, kendini sevdirmek için aslında ekstra bir çaba içerisine girmiyor. Neyse o. Hani o sert tarafı da o aslında. Rol yapmıyor. O yüzden bu tarafınızı çekici bulduğunu, güvenilir bulduğunu da görüyorum. Ama güvenilir bulmadığı taraf şu: ne zaman neye nasıl tepki verebileceğiniz ya da ne konuşabileceğiniz ya da böyle birden belki anlaşma, sözleşmedir ya da aranızdaki bağdır. Koparıp sonra ertesi gün hadi barışalım demek gibi hani. Burada böyle tuhaf bulduğu taraflarınızda gözüktü. Dış görünüş olarak ona göre çok çekici, çok güzel, alımlısınız. Erkekler de aynı şekilde hani burada görüyorum kartlarda. E, Yani dışarıdan çok sakin ve ılımlı gözükmenize rağmen dışarıdan gözükmeyen bir, hiç tahmin edilemeyen bir öfke ve tersiniz var ona göre. O da bunu bence şey yapmış, anlamlandıramıyor bunu gören. Bazı noktalarda da şey hani nasıl diyeyim, kılıç beşlisi gibi görüyor sizi. Yani gerek yoktu buna. Yani burada yaptığın şey yani onu belki ona karşı nasıl diyeyim onu zor durumda bırakabilecek bir şeydi ve o bunu hak etmemişti belki ona göre. Hani öyle düşünüyor olabilir. Burada gördüğüm, o yüzden bazen sinirleri de bozuluyor olabilir. Yani kendi içinde sinirimi bozuyor bu kişi falan diyor olabilir. Ama çok çekildiğini de görüyorum size karşı kartlarda. Dediğim gibi bazen bitti diyorsunuz, ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz ama sonra tekrar konuşalım, edelim, şunu yapalım, bunu yapalım diyorsunuz ve sevgi anlamında sadıksınız ama iletişim anlamında gitgelleriniz var. Kıskançsın. Bir tane yine o video aklıma geldi. Hani geçimsiz, evet, kıskanç, işte bir huzursuzluk çıkarır, evet falan gibi. Sizi biraz böyle buluyor olabilir. Yani hem bunun tam tersi taraf. Kova etkili olabilirsiniz siz, Kova ya da Başak. Buradaki kartlara göre. Ya da mesela burada ben Koç aslan, ya her burçtan etki var gibi. Yani ateş, hava ve toprağın, özellikle su görmüyorum mesela bir tek. Ateş, hava ve toprağın o karışımının şeyi gibi, hani toprak evet dışarıdan işte ılımlı, güzel, daha olgun gözüküyor. Hava belki özgürlükçü gözüküyor, işte böyle daha nasıl diyeyim, hani belki her şeyi takmıyor gözüküyor, daha açık fikirli gözüküyor. Ama ateş, evet tutkulusunuz, kafanıza koyduğunuzu yapıyorsunuz ama bir şey tersinize gittiğinde hemen böyle harar 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 yükseliyorsunuz sanki şeklinde görüyor ama sonra da o dindiği zaman kendi içinizde yine o toprak enerjisi, bu kez de yine o havayı daha düzgün kullanma gibi, hani konuşalım edelim falan böyle gibi taraflarınız oluyor olabilir. Aslında iyi tarafınız çok tatlı dilli, çok çekici, çok güzel, burada gördüğüm çok sadık, ama tersiniz de hani ona göre sinir edici ve hani anlamıyor. Hani ne yapar da o taraflarınıza da hani güven verebilir ya da ne yapar da o artık o şekilde konuşmamanız, tepki vermemeniz için ne yapar hani. Bunu tam bilemiyor gibi de gözüktü. Eğitimli, kendini geliştirmiş, seyahat etmeyi seven birisi olarak görüyor olabilir. Kendisini çekmeyi seven, işte fotoğraf çekilmeyi seven birisi olarak görüyor olabilir aynı zamanda gördüğüm. Hani böyle işte aynalara bakmayı, kendisinin fotoğrafını çekmeyi ya da kendisinin fotoğrafını çektirmeyi çok seviyor gibi görüyor olabilir sizi. Aynı zamanda gördüğüm. Ama iletişim konusunda biraz geçimsiz bulduğu taraflarınız gözüktü. Evet, burçları da zaten söyledim. Burada su dışında bütün burçlar çıktı. Yani Yengeç, Akrep, Balık hariç, yani bu burçların dışında Boğa, Başak, Oğlak, Koç, Aslan, Yay ve İkizler, Terazi, Kova onda ya da sizde olabilir şeklinde gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda. Rol yapmıyorsunuz ama siz ya. Yani siz sinirlendiyseniz de
böyle lönk diye ortaya koyuyorsunuz onu. O yüzden ben size çekildiğini görüyorum bu kişinin. Ve artık anlaşmazlıkları aşmak istiyor sizinle. Çünkü size güveniyor. Güvenilir olduğunuzun farkında. Yani belki başkaları gibi sinirlenip yüzüne böyle sessiz sessiz durup işte sinsi sinsi durup su grubu belki o yüzden çıkmamıştır. Çünkü suyun gölgesi pasif agresif oluyor suyun gölgesi. Yani sinirlense de öfkelense de böyle yüzüne güler yüzlü davranıp belki en güzel iyilikleri yapıp sana arka planda arkadan iş çevirme modunda oluyor mesela suyun gölgesi. Daha sinsi oluyor. Ama burada belki de suyun çıkmaması bu. Yani sinsilik yok sizde. Su grubu böyledir demiyorum. Gölgesi böyledir diyorum. Tekrar söyleyeyim. Her grubun, her burcun, her elementin aydınlığı, gölgesi söz konusu. İkilik dünyası çünkü burası. Evet, bu şekilde yani sinsi değilsiniz. O yüzden de çekildiğini ve güvenilir bulduğunu da görüyorum. Sadece hani eşref saatiniz ne? Onu tam kestiremiyor olabilir. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Şimdi ikinci desteyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Siz onun için nasıl birisiniz? Aklınızdaki kişi için siz nasıl birisiniz? Oo. Aklınızdaki kişi için siz nasıl birisiniz? Evet. Şuradan da seçelim. Artık çok fazla açılma yapınca ilk başta gayri ihtiyari öyle falan diye tepkiler verebiliyorum hani direkt olarak. Ama sadece bazen akışa kelimelerim yetişemiyor. Akışın o yoğunluğu ve hızına. Yine negatif kötü şeyleri iptal diyelim. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Evet, ikinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Aklınızdaki kişi için siz nasıl birisiniz? İki tane çıktı, evet. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi sizi iyi eğitimli, etik ve ahlaki değerlere göre yaşayan birisi olarak önce bir genel yorumlayayım. Daha sonra buradaki diğer olasılık üçlü ilişki. Onun için de yorumlayacağım. Etik ve ahlaki değerlere göre yaşayan, kendi kuralları olan birisi olarak görüyorlar. Hatta dediğim dedik, çaldığım düdük. Hani bu yanlışsa ben bu şeyin içerisine girmem. Benim kurallarım neyse ona göre işte ilişkide de benim kurallı, yani kadın veya erkekseniz fark etmiyor. Kadınsanız da sizi hatta biraz fazla otoriter buluyor olabilir. Hani ille de benim kurallarım geçerli olacak gibi örnek veriyorum burada. Görüyor, buluyor olabilir. Gördüğüm, kendi kariyer hayatında gelişme kat eden ve gelişim yolunda olan, kendini geliştiren, kariyer hayatına önem veren, iş hayatına, kendi ayakları üzerinde durma durumuna önem veren ama onu da çok seven ama ilişki noktasında otoriter olduğu için onu zorlayan birisi olarak görüyor olabilir aynı zamanda size. Belki işte böyle kendi paranızı kazanmak, işte kendi evinize çıkmak, kendi işinizi kurmak, hayatı kendi kurallarınızla yaşamakla ilgili mücadeleniz olduğunu, o yüzden de bazen daha duygulara göre yaşamadığınızı düşünüyor olabilir.
gördüğüm, sevseniz de. Yani önceliğiniz sanki daha çok kendi kurallarınız, kendi işte işiniz, e, işte oradaki kurallar, oradaki işleyiş, eşinizse de mesela çok çalıştığınızdan falan hoşlanmıyor olabilir, çok çalışıyorsanız örnek veriyorum gibi gözüktü. Aslında siz iyi ve temiz kalpli birisiniz. İyi ailede yetişmiş, güzel ailede yetişmiş, yine içi nasılsa dışı öyle de görüyor olabilir sizi aynı zamanda gördüğüm. Bazen dengesiz olan, özellikle sanki kendi hayatında işte iş hayatı, işkolik görüyor olabilir. Buradaki işte zamanını nasıl yetiştirecek ya da yoğunluğu nedeniyle bazen ona ya da ilişkisine o romantik ve duygusal zamanı sanki ayıramayan ya da onu öncelik yapmayan birisi olarak görüyor olabilir sizi. Şimdi bu genel yorum. Onun dışında ben burada bu söylediklerim sanki daha çok eril taraftaymış gibi de çıktı. O yüzden şunu da söyleyeyim. Diğer olasılık burada şu. Eşinizse de ilişki içerisinde olduğunuz, burada üçlü ilişki durumu gözüküyor. Yüksek ihtimal iptal diyelim negatif kötü şeylere, ama burada ne görüyorum biliyor musunuz? Ya siz evlisiniz ya o evli. Çünkü burada bakın bağımlılık duyulan bir yüzük bağlantısı söz konusu. Bir taraftan bu kişinin başka bağımlılıkları söz konusu olabilir. Maddi olarak onu ikilemde tutan ve o yüzden sanki bu kişi sizden uzak durmaya çalışıyor. Aslında evlenilecek, güzel bir ilişki yaşanılabilecek birisiniz. Ama sanki diyor ki benden uzak dur. Çünkü hani sen içi temiz birisin, kalbi temiz birisin. Bazılarınız için hatta evli olduğundan haberiniz olmayabilir. Kılıç ikilisi biraz bana bunu da hissettirdi. Sanki biraz daha siz, belki şu anda siz okuyorsunuz, işte staj görüyorsunuz, üniversiteniz işte ya da belki yeni atandınız ya da işte meslek üzerinde bir süreciniz söz konusu. İş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden bir tanışıklığınız olabilir ya da. Burada bu kişide şunu görüyorum. Sanki kendini geri çekiyor, birden sizi erteliyor. Daha böyle ya da aranızdaki bağ iş odaklıymış gibi yaklaşıyor sanki. Bu diğer olasılık. Bunun sebebi çünkü henüz sizin bilmediğiniz başka bir seçenek söz konusu hayatında ve o yüzden burada doğru olan, bakın healthy choices sizi engelleme ve mesafe koyma kısmında çıktı. 7-7. Yani diyor ki burada engeller söz konusu ve sen şu an sanki siz ona çoktan kendinizi kaptırdınız. Siz onu çoktan hani seviyorsunuz, bir ilişki beklentisi içerisine girdiniz. Ama onun şu anda hayatında belki ya boşanma aşamasında ya da belki boşanma aşamasında da değil. Hani burada bir ayrılık kartıyla çıktığı için bunu söyledim. Bazılarınız için bu ayrılık sizinle olan ayrılık. Ama zaten hani boşanma aşamasındaysa da size mesafe koymak istiyor. Değilse de size mesafe koymak istiyor. Çünkü bunu belki öğrenirseniz daha çok üzüleceğinizi düşünüyor olabilir. Daha çok onu kafaya takacağınızı, belki kariyerinizde vesaire bir gelişim gösteriyorsunuz. Bunu etkileyeceğini düşünüyor olabilir. O yüzden sizi hayatından burada ben uzak tutmaya çalıştığını ve bilmediğiniz sanki onunla ilgili gerçekler söz konusu. Bunları öğrenmesen daha iyi, öğrenmeden, uzaklaşsan öğrenmeden, hani sanki öğrenmeyin ve o doğrultuda ona daha fazla kendinizi kaptırmayın ve yolunuza bakın. Bunu düşünen bir enerji içerisinde. O yüzden hani çok saf, temiz ama onun hayatında özellikle onun işi, ailesi ya da işte evliliğiyle ilgili çoğu şeyi bilmeyen, çoğu şeyden haberi olmayan, o yüzden de siz onun için sanki bakın eril için burada dişil, sanki başka bir seçenek ve bunu tehlikeli bir seçenek olarak görüyor ve doğru olan o yüzden mesafe koymak diyor. Bakın kartları da okursanız, anlamlarını bilmeseniz bile, biliyorsanız da zaten yine çok doğru orantıda ne kadar çıktığını görürsünüz. Çünkü burada diyor ki ya belki de iş işten geçti, bilmiyorum. Hani şu anda en doğrusu mesafe koymak sana. En iyisi bu. Bu etkide olduğunu görüyorum. Başka erkek çevresinde başka erkekler de ona evli olduğunu biliyorlarsa ya da böyle ciddi ilişki sürecinde olduğunu biliyorlarsa ona kızıyor olabilirler çektiği mek kartlarda. Ya zaten senin hani belki bağımlılıkların söz konusu, belki işte bir evliliğin söz konusu. Sen nasıl bu kızla ilişki yaşarsın? Sen nasıl bu kişiyle bir duygusal bir bağ içerisine girersin? Hani buradaki yüzük bağlantısı ya da buradaki ciddi ilişki durumu ne olacak? Ya da senin bir taraftan belki ödemelerin var, borcun, harcın söz konusu. Yani
ne yapmayı planlıyordun ki burada bu ilişkiye başlarken falan diye ona kızan aile büyükleri vesaire de olabilir. O yüzden şu anda ben sizi saf, temiz ama kendini öyle görmediği için hayatından uzak tutması gereken birisi olarak gördüğünü görüyorum. Onu stalklayan ve araştıran ama onunla ilgili dediğim gibi onun geçmişi, evliliği, ciddi ilişkisi, ailesi, yaptığı işler gibi konularda çoğu şeyi bilmeyen, henüz öğrenmemiş birisi olarak görüyor sizi. Bakın burada da diyor. Yani o gözüküyor zaten, bakın okursanız, İngilizce biliyorsanız, not showing hand, gambling, yani henüz elini göstermedi diyor. Ve onun zaten dengesizliğini yaşıyor, bakın. O yüzden dedim, bir iş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden tanıştıysanız ve sonra bu kişi birden dengesizleşti, böyle bir ilişkiye başlar gibi oldu ama sonra kendini geri çektiyse, yani burada dikkat edin. Çünkü hani siz onun için burada başka bir seçenek ya da hani sizinle olan aslında duygusu var ama o ilişki sanki belki onun itibarı ya da böyle ciddi bir ilişkisine engel olabilecek bir ilişkiymiş gibi görüyor. Ya da belki daha yaşça küçüksünüz, daha yaşça gençsiniz. Diyor ki aman itibarı zedelenmesin, aman adı bozulmasın bu eril enerjinin. O yüzden sizi alanından uzak tutmaya çalışıyor olabilir. Hatta bir iş bağlantınız söz konusuysa burada da, atıyorum, belki onun çalıştığı yerde staj yapıyorsunuz ya da hani o daha otorite konumunda gözüktüğü için o şekilde söylüyorum. Bu kolektif açılım ama. O yüzden burada hani bireysel açılım gibi olmaz kolektif açılımlar. O yüzden kendinize göre düşünün. Ben olabildiğince detaylı bakmaya çalışıyorum. Zaten zamanlarından, buna rağmen deste seçli yapmamdan vesaire zaten her şey ortada. O yüzden kendinize göre düşünün. Yani kolektif açılım olduğunu göz önünde bulundurun burada. Onunla ilgili çok kaygılanan ama henüz gerçekleri sanki bilmeyen, o yüzden de bu kişi ne yapacağını bilmeyen bir şekilde sanki sizi uzaklaştırmaya ve kendinden uzaklaştırmaya, size mesafe koymaya çalışıyor gibi. Yani aslında sen, evet, evlenebileceğim, güzel, severek evlenebileceğim, severek bağlantı kurabileceğim birisin. Ama burada bilmediğim belki maddi, ne derler ona, maddi çıkarlarla, ondan sonra işte böyle isim için, otorite için kurduğu geçmişten gelen bir hayat var. Ve bir yerde sanki bu kişi tökezlemiş, yani idare edebileceğini düşünmüş ama belki sizinle ciddiyete doğru gideceğini bilmiyordu burada gördüğüm ve siz de sanki ona çoktan bağlanmışsınız, bakın. Belki evlilik, yüzük, nişan, işte evleneceğiz şöyle böyle. Ve ben burada şunu da hissediyorum. Bu kişinin işte abisidir, babasıdır, osudur, busudur. Bu kişiye çok kızıyor olabilir. Yani sen ne yapıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun, senin amacın ne gibi burada gördüğüm. O yüzden onu zorlayan, onu biraz dengesizleştiren ama siz hatalı olduğunuz için değil, kendi sakladığı gerçekler nedeniyle hani onu zorlayan ama saf, temiz, masum birisi olarak görüyor olabilir. Eğitimli, kültürlü, etik ve ahlaki değerlere göre yaşayan, onu kafaya çok takan. Belki siz diyorsunuz ki işte birlikte bir, işte belki işinizi gücünüzü ona göre, kariyerinizi ona göre inşa edeceksiniz. Böyle siz hayaller kuruyorsunuz, beklenti içerisindesiniz sanki ve o erteliyor gibi. Çünkü bu ertelemesi aslında doğru zamanı kolluyor sanki. Sizi hayatından kesip atabileceği doğru zamanı kolluyor gibi burada. Çünkü bunun doğru olduğunu düşünüyor. Aslında sizi de korumak için ona göre. Bazılarınız için de şunu söyleyeyim. Burada bu kişinin hayatında bir patron, bir yönetici figürü olabilir. Bu da diğer olasılık, üçüncü olasılık. Ve maddi olarak bu kişi, aklınızdaki kişi bu otorite figürüne bağımlı hale gelmiş olabilir. Borcu vardır, orada çalışmadan yapamıyordur gibi örnek veriyorum. Ve bir şekilde belki bu borçları ve bağımlılıkları söz konusuyken sizinle bir ilişki aslında istese de ve sevse de engeller olduğunu düşündüğü için
hayatından memnun olmadığını düşündüğü için hani zor olur, olmaz, doğru olan yine kendisinden uzak tutmak size gibi düşünüyor olabilir. Yasakladığı bir de başka erkekler bağlantılı da şeyler görüyorum. Ya belki sizi de böyle başkalarıyla görüşen eden ya da belki onu kıskandırmaya çalışan falan birisi gibi de görüyor olabilir. Ya da siz de evlisiniz. Belki o da evli. Çünkü burada çok kişi enerjisi çıktı. Ve üçlü ilişki doğrultusundaysa belki hem siz evlisiniz hem o evli. O yüzden diyor ki artık herkes yoluna baksın, en doğrusu bu. Yoksa hani güzel şeyler yaşanmayacak belli ki. Evet, bir sevgisi söz konusu ama şu anda duygularına göre değil, mantığa ve sanki kurallara göre ilerlemesi gerekiyor. Bu enerjide olabilir. Sizi de aslında ondan henüz kopamamış, onunla ilgili beklenti içerisinde olan birisi olarak görüyor. Belki ondan bir karar vermesini istiyorsunuz, net olmasını bekliyorsunuz. Bunun çok farkında. Ama diyor ki doğru olan o kararı vermemem ve o kararı vermeyerek seni kendimden uzaklaştırmam, mesafe koymam dediği etkilerle gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda ve şu iki kart kendine attı bakın şimdi. Dediğim gibi burada bilmediğiniz bazı şeyler söz konusu sanki. Gizli sırlar ve bunlar açığa çıkabilir. Adalet, Azize, adalet. Zaten terazi dolunayı yaklaşıyor. Ayın ikisindeydi diye hatırlıyorum. Araştırabilirsiniz siz de. Ve zaten bakın iki kartı çıktı ve terazi enerjisiyle Azize ve adalet. Yani gizli saklı bazı şeyler açığa çıkabilir de diyor kartlar. Özellikle kendi geçmişiyle ilgili, geçmiş bağlantılarıyla ilgili sakladığı. İş hayatınızda falan belki güvenilir işler yapmadığınızı düşünüyor olabilir. Ekstra çektiğim kartlarda. Ya da başka bir eril enerjiyle iş bağlantılı konularda onu aldattığınızı düşünüyor olabilir. Evet, güvenilmez bulduğu tarafları söz konusu ve çok stalkluyor, araştırıyor, böyle gözlemliyor olabilir size. Bu doğrultuda da kendinize göre düşünün. Yani dişil taraf da hayatına başka bir erkek aldıysa, evlilikte ya da zaten bu kişi eşinizdir, aldatıyorsanız örnek veriyorum onu. Bu kişi bence farkında ve ayrılık planları yapıyor olabilir şeklinde gözüktü ama belki siz ayrılmak istemeyeceksiniz. Ona bağımlı olduğunuzu söyleyeceksiniz falan hani. O yüzden bu kişi plan yapıyor olabilir. Hani hani sizin elinize koz vermeyecek şekilde. Aldatan kadınlar söz konusuysa burada bu bu açılım da çıktığı için bunu da söylemek istedim. Evet, burada başka ne görüyorum? Özellikle böyle işe çok zaman ayırıyorsanız falan hani burada bu kesin iş yerinde birisiyle birlikte hani diye gözlemliyor olabilir. Ve belki kendi ailesi, kendi işi, kendi kuralları bunlarla birlikte bir şekilde ya sizi işten çıkartma ya da sizden ayrılma. Yani burada bir ayrılık planı içerisinde olduğunu da söylüyor. Ama siz belki onun neyi bildiği ve neyin farkında olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Böyle görüyor da olabilir sizi. Çünkü çok fazla en başından beri kart seçiyorum, kart seçiyorum. Mesela birden fazla kadın enerjisi görmedim. Hep birden fazla erkek enerjisi çıkıyor. Yani o yüzden çok olasılık çıktı burada. Hangi olasılık daha çok kendinize uygunsa ona göre düşünebilirsiniz. Evet. Yani özellikle evliyseniz mesela belki evli olmanıza rağmen ona bağımlı olan birisi olarak görüyor olabilir.
Ama işi, kariyeri, kendi geleceği, belki çocuklar, bunlarla ilgili kaygılanan birisi olarak görüyor olabilir bir taraftan da. Yani bazı birlikteliklerinizi daha çıkar ya da para odaklı buluyor olabilir. Ya da iş ortamından birisini kendisine rakip olarak görüyor olabilir. Ve belki o kişi de evli. Yani bilmiyorum, burada çok dediğim gibi o işin içine işte böyle şeyler gelince biraz karışık gibi çıkıyor. Ama çıkıyorsa vardır sebebi, kendinize göre düşünebilirsiniz. Evet, e, yol gösterici, aslında çok böyle hani eğitici, öğretici bulduğu taraflarınız da olabilir. Ama ilişkiler konusunda ben bir ayrılık planı olduğunu ya da bir uzak tutma planı olduğunu görüyorum. Ya kendisinden ya da iş ortamınızdan. Kendinize göre düşünebilirsiniz. Hangi olasılık hangisi için geçerli olabilir zaten detaylı açıkladım. Evet, ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Aklınızdaki kişi için siz nasıl birisiniz? Geçmişten aranızda bir bağlantı olabilir bu kişiyle. Burada gördüğüm. Yani çok yeni birisi gibi görmüyorum bu kişiyi. Kopamadığı birisi olarak görüyor. Yani şu an aranızda soğukluk olabilir bu arada. Sessizlik olabilir, soğukluk olabilir. Ama burada ben deste altına şu kartlar çok dikkatimi çekti. Muazzam geçmişten gelen bir tutku, bir çekim enerjisi söz konusu. Bağımlılık gibi durumlar Allah uzak tutsun, ama onda ya da sizde belki gözüktü. Yine Allah uzak tutsun, Allah korusun, Allah uzak tutsun diyelim. Evet, negatif kötü şeylere iptal. Şimdi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Siz biraz sizi nasıl birisi olarak görüyor? Bitirdim dese de, bu rollenmelere girse de kendisi öyle diyesim geldi Kılıç Kralı'yla. Bitiremediği birisi olarak görüyor. Size olan duygularını riskli buluyor olabilir bu kişi. Korkuya demeyeceğim. Bence korktuğunun farkında değil. Ama bence içten içe korkuyor. Çünkü bu kişi değer bilen birisi değil, kıymet bilen birisi değil. Kendisinin ne olduğunun farkında bu kişi. Bağımlılıkları vesaire olabilir. Bakın yine çıktı. Allah uzak tutsun, Allah korusun, ama siz onun için evlenebileceği, yuva kurabileceği bir kişisiniz. Ama bu kişi diyor ki ya doğru zamanda gelmedin ya da zamanı söz konusu onun kendisini toparlaması için ki burada bu kuponlusuna, yani bu evlilik hayalleri, güzel birliktelik hayallerine uygun hale gelebilsin. İçi gidiyor aslında size ama mesafe koymaya çalıştığını ve maske taktığını söylüyor kartlar. Ve şu kartlar çok dikkatimi çekti. Bakın başka kartlar ama burada da bu After Tarot destesi. Burada da sanki bir, bakın yatan bir erkek, kadın yardım ediyor. Burada da asılan adam erkek ve kadın yardım ediyor. Biraz ona karşı sanki böyle hani aşırı verici olduğunuz durumlar söz konusu. Ya sanki diyor ki bu kişi, onun neyini bu kadar sevdiniz? Yani o belki, o kendini bence size layık görmüyor burada gördüğüm. O yüzden mesafeli, görmezden gelen, maske takıyor böyleymiş gibi aslında, ama sizi stalkladığını, gözünün üzerinizde olduğunu da görüyorum. Sizi aynı zamanda aslında çok aklı başında birisi olarak da görüyor. Onu olduğundan fazla görüyorsunuz siz. Yani o belki bağımlılıkları olan, hayata küsmüş, depresif, yalnız takılmak isteyen, kimseyle bir şey istemeyen bir modda. Siz diyorsunuz ki o senden çok iyi aile, işte eş olur, aile olur,
baba olur. Yani siz bunu, o da diyor ki sen benim neyimde gördün bunu? İptal negatif kötü şeyler. Yani işte bu şey oluyor biraz, işte bu kurban psikolojisi, kurban ve kurtarıcı rolü. Yani siz ona sanki biraz kurtarıcı rolüne girmişsiniz gibi görüyor olabilir sizi. O belki böyle demiyordur ama çıkan kartlara göre söylüyorum. Burada balık, başak, aslan ve hava etkili akslar gözüktü yine. Özellikle kurban kurtarıcı rolü balık, başak aksını görüyorum. Sizde olabilir. Onda da yine başak, aslan, koç, aslan, yay, başak ve ikizler, terazi, kova olabilir. İkizler, terazi, kova yine sizde de olabilir çıkan kartlara göre. Aslında siz dediğim gibi yani belki çok zaman geçti, hala düzelir diye bekliyorsunuz. Hala hayallerinize sadıksınız. Ama o böyle görmezden geliyor, mesafe koyuyor. E, Ama buna rağmen aslında kopamıyor sizden. Bunu görüyorum. Aranızda bitişe ya da küslüğe ya da belki o kaç kez dedi ki, bakın burada da diyor işte bir daha barışmayacak, barışması imkansız vesaire. Siz sanki onun bazen böyle düşmanca tavırlarına bile gel öpeyim seni dercesine hani bir yaklaşımınız var sanki. Çok işte çok anlayışlısınız ona. Yani o diyor ki hani ne bu böyle? Hani kaba davranıyor, mesafe koyuyor ama siz hala oturup onu bekliyorsunuz ona göre. Ve onunla ilgili hala evlilik, işte yuva kurma, böyle tatlı, güzel, saf, masum hayaller kuruyorsunuz. Hani saf mı masum mu tartışılır da hani kuponlusu gibi aile olma hayalleri kuruyorsunuz. Diyor ki ben istemiyorum bunu. Hani bu kişi böyle biraz depresif. Belki diyor ki işte yalnız ölür, işte yalnız yaşayacak, kimseyle olamayacak falan. Ama siz ondan vazgeçmemişsiniz. O yüzden ya çok kurban ve kurtarıcı teması gözüküyor burada ve kadın kurtarıcı rolünü üstlenmiş şekilde gözüküyor. Ve bu tarafınız o ne kadar böyle işte kılıç kralıyla hayır dese de mesafe koysa da iyi niyetiniz onu kendisine çekiyor. Aslında bu kişi sizi seviyor. Bakın değnek kralı ve kupası. Size duyguları çok yoğun ama sonrasını riskli görüyor. Kendisine güvenmediği için belki bağımlılıkları, depresif durumu, güvenemiyor kendisine. Yani sizin hayalinizde onu konumlandırdığınız yer ve onun kendisini gördüğü ve bildiği yer aynı değil. O yüzden bu duyguları tehlikeli buluyor olabilir. Çok güzel, gerçekten evlenilecek, en güzel belki ilişkilere layık birisi olarak sizi görüyor olabilir. Aynı zamanda gördüğüm. Mesafeli aslında, herkese böyle kolay kolay evet demeyen, seçici, kendini geliştirmiş, belki eğiticilik, öğreticilik, danışmanlık, yol göstericilik gibi meslekler yapan, aslında aklı başında da birisiniz. O yüzden dediğim gibi hani hem aklı başında hem okumuş hem kendini geliştirmiş. Ona rağmen onu seviyorsunuz. Hani bu kişi diyor ki ne bu? Hani nesini belki reddetti hani kupa dörtlüsüyle. Ee, O yüzden ben burada size aslında sevdiğini ama kendisine güvenmediği için mesafe koymaya çalıştığını görüyorum bu kişinin. Süslü buluyor olabilir. Böyle hayata pozitif tarafından bakan, güzel tarafından bakan birisi olarak görüyor olabilir. Ona böyle hep destek olmuş, yardım etmiş ve hani yine gelse yine de destek olursunuz. Hani o şekilde de görüyor sizi gördüğüm. Hani çok hazır ve nazır onu bekliyor gibisiniz ve uzun süredir de bekliyorsunuz sanki gördüğüm. Ve böyle herkese sanki sırtınızı döndünüz, mesafe koydunuz. Sadece o ilişki anlamında da sadece o var sizin için. Böyle görüyor sizi gördüğüm. Sizi stalkluyor olabilir. Ya onu özlüyorsunuz. Bakın burada da diyor. Yani kopmuyorsunuz ondan. Belki bitti gibi gözükse de hani uzun süredir barışmasanız da hala onu seviyorsunuz. Aslında o da sizi seviyor. Özellikle bu tarafınız aslında ama diyor ki
Kendisine güvenmediği için. Belki evlilik istemiyor kendine güvenemediği için. Hayır diyor o yüzden. Hı hı. Tutkusu yoğun. Ve diyor ki ben şu anda bu duygulara kapılıp gitsem evlilik olmayacak, bir şey olmayacak. Sen gayet düzgün birisin. Hani belki burada sadece tutkuyla kalacak bazı şeyler. Sonra senin kalbin daha çok kırılacak. Ben de sonra işte gittikçe kendisine geri çekecek. İşte bugün olmaz diyecek, işim var diyecek. Mesajına geç dönecek. Senin kalbin daha çok kırılacak. Yani devam bu duyguların sorumluluğunu almaya hazır değil. Aslında özeti burada bu kişiyle ilgili. Evet, çekimi çok fazla ama sizin hayallerinize uygun kendini görmüyor ve o hayallerin ve duygusu olsa da sevse de sorumluluğunu alma potansiyelinde gözükmüyor. Kendisini çok derbeder gören bir enerjide. Ya fazla anlayışlı ve fazla besleyicisiniz dediğim gibi. Böyle rüyalar, aman rüyalar diyorum, dualar ediyor olabilirsiniz. Bu arada belki rüyalarınızda da görüyor olabilirsiniz birbirinizi. Belki onun için rüya ediyorsunuz. Ben neden sürekli rüya diyorum, dua ediyorsunuz diyeceğim. Rüya ile ilgili belki bazılarınızın mesajı söz konusudur. O kadar akış üst üste dedirtti. Belki dualar ediyorsunuz, enerji çalışmaları yapıyorsunuz. Hani gerçi başkasına şifa çalışmamak gerekir karşıdaki kişinin izni söz konusu değilse. Ama belki siz yaptınız ve bu da karma oluşturmuş olabilir. Buna dikkat edin. Yani çok vericisiniz. Çok hazır ve nazır bekliyorsunuz ve bu onu aslında şımartmış. Bunu görüyorum. Şımartmış, iyice mutsuzlaştırmış, iyice depresif modlara sokmuş. Belki kendi haline bıraksanız, böyle bir rest çekseniz, biter o zaman da diyor gerçi kartlar. Yeni kişilerle karşılaşırsın. Hani o zaman ne olurdu diye bakmak istedim de. Buradaki hikayenin devamını sormak istedim. Ya burada belki evlilik durumu gibi durumlar olabilir ama bu kişinin bence sizin bilmediğim. Burası da sanki ikinci desteden de kısımlar taşıyor gibi. Ne bileyim işte böyle inatçılık, ondan sonra bazen kaba sabalık ya da bağımlılıkları nedeniyle işte şiddet eğilimi, iptal negatif kötü şeylere. Bence bu kişiyle ilgili bu şeylere dikkat edin. Bence bu kişi kendini çok iyi biliyor. Ermiş kartı. Kendinin çekilmez taraflarını biliyor. Hani evlilik içerisinde hani kalınmayacak taraflarının çok farkında. O yüzden zaten size kendisini kapatıyor. Bir de kendi geçmişinden gelen evlenmek istediği başka bir kadın olabilir bu kişinin. İkizler, Terazi, Kova etkili. Belki siz o bitiş, onun o bitişinin üzüntüsü içerisindeyken karşısına çıktınız ve belki sizi de çok sevdi o sırada. Yani belki dedi ki bir daha evlenmeyecek, tek başına yaşar falan. O sırada hop tam da evlenebileceği belki siz çıktınız karşısına. Ciddi ilişki yaşayabileceği birisi olarak görüyor ama kendisini ciddi ilişki yaşanabilecek bir erkek olarak görmüyor. İşte bağımlılık yine burada, belki işte kumar, iptal, işte borcu, harcı, iptal negatif kötü şeyler ama gözüktü. Ama siz ona rağmen işte belki diyor ki o şuyu var, buyu var. Olsun hallederiz. Olsun işte siz destek olursunuz maddi manevi. Siz bir moddasınız ona göre. O da diyor ki sen şimdi böyle diyorsun da hani öyle değil işte. O yüzden geri duruyor ama aslında sizi seviyor olarak gözüktü yani şu iki kartla da ama kendi içinde tutmayı tercih ediyor bu sevgiyi. Fotoğraflarınıza falan çok bakıyor olabilir. Sizi de onu stalklayan birisi olarak görüyor olabilir.
Bırakmıyorsunuz yani, bakın inat etmişsiniz sanki, onu bırakmıyorsunuz. Belki onun çevresi, annesi, çevresindeki kadınlar bunlarla da konuşmuş etmiş, bilgi edinmeye çalışmış birisi olarak falan da görmüş oluyor. Ya onun için sanki çok emek vermiş ve vermeye de hazır görüyor sizi. Ay içim sıkıldı. Kendisi hak etmediğini düşünüyor bu arada. Hani ona rağmen yapıyorsunuz siz. Evet. Ya sevgi görmesem neyse, ama sevgi görmek de bu açılımda tuhaf çıktı. İşte öyle tek düze değil insan ilişkileri. Kolektif açılımlarda bunu görüyoruz aslında. Bazı kişiler diyor ki işte seviyorsa o zaman bunu neden yapıyor, ya da sevmiyorsa o zaman bunu neden yapıyor. İnsan çünkü yani insan komplike, açılımlarda da görüyoruz. Yani mendebur davransa da, hayır dese de, mesafe koysa da aslında bu sebeplerden dolayı diyor ve sevdiğini de söylüyor. Yani şu iki karta çok bu açılım boyunca gözüm ilişti. Korkuyor ama işte. Hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan birisi olarak da görüyor olabilir sizi. Belki çevresinde çok kişinin sevdiği, beğendiği, hoşlandığı, belki tanımak istediği, hatta başkalarına anlatmış olabilir ya da bir şekilde isminiz falan duyulmuş olabilir. Hani sevebileceklerini düşündüğü çevresinin de birisi olabilirsiniz. Sanki siz onu ikna etmeye çalışıyorsunuz, bakın, bitişe rağmen. Barışın diye. Evet, ama o kendisini evliliğe uyumlu görmüyor olarak gözüktü. O yüzden de sanki siz tabiri caizse harcanmayın diye bu kişiyle kendini geri tutuyor gibi gözüktü. Yine negatif kötü şeylere iptal diyelim. Üçüncü deste, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.